Selamlar, sevgiler değerli izleyenler. Uzun zamandır hem yapmak istediğim hem çekmek istediğim çok faydalı bir içerik ile sizlerle birlikteyim. Yapacağımız işlem gördüğünüz üzere PCX'imizin cılız olan kornasını değiştirmek üzerine. Uzun zamandır takip ederek takmak istediğim ünlü olan Seger marka 65H Mega Dadat kornamızı iyi bir kampanyaya rast gelerek çok uygun fiyata satın aldım. Alışveriş yaptığım sitenin adı n11.com. Diğer sitelerle karşılaştırdığımda en uygun ve kampanyalı fiyat bu siteden çıkıyordu. Ürünümüz gördüğünüz üzere 2 adet olarak gönderilmekte. 12 volt olduğu için PCX'imize uyumlu. Kornalardan biri ince, diğeri kalın ses olarak geçiyor. İsteğe bağlı olarak tek veya çift olarak bağlanabiliyor. İnce ses olan Dadat kornamız 420 Hz, kalın ses olan ise 500 Hz'dir. İçerisinden bağlantı maşaları ve somunları ile çıktığı için montaj esnasında herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu uygulamaya bonus olarak titreyen korna rölesi ile birlikte bağlantı yapacağız. Ayrıca ürün boyut olarak büyük olduğu için bazı yerlerinde tıraşlama yapacağız. Ben özellikle bu ürünü seçtim. Çünkü sesi çok kuvvetli ve çok tok çıkıyor. Eğer sizler de takmak isterseniz daha küçük boyutlu Seger marka ürünler de mevcut. Özellikle neden Seger marka seçtin diye soracak olursanız kalitesi ve sesi ayrıca tecrübesi tartışılmaz. İlk olarak titreyen korna rölesinin bağlantısını, ardından da ürünümüzün montajını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Daha fazla oyalanmadan hadi içeriğimize geçelim. Clap. Go. Montaj işlemine geçmeden önce her şeyin hazır olması için ilk olarak 12 voltluk 30 amperlik Sanel marka titreyen korna rölemizin bağlantısını hazırlıyoruz. Bu işlemlerimiz için öncelikle sanayideki elektrikçilerden bulabileceğiniz titreyen korna rölesi, ayrıca normal elektrikçilerden temin edebileceğiniz kablo ve şasi fişleri, ek olarak 1,5 metrelik kaliteli bir kablo gerekli. Bunun yanında kaplama için evinizde yoksa izole bantta almalısınız. Titreyen korna rölesi bağlantımız için kullanacağımız malzemeleri masamızın üzerine çıkardıktan sonra sizlere hazırlamış olduğum şu an ekranda gördüğünüz bağlantı şeması üzerinden kablolarımızı hazırlama işlemine başlayacağız. Öncelikle almış olduğumuz ham madde olarak kullanacağımız ana kablomuzdan 5 ila 10 santimetrelik bir pay keserek beyaz olan dış izolasyon kısmından ayırıyoruz. İç kablolarımızı çıkardıktan sonra ilk önce hangi kablonun artı hangisinin eksi olacağına karar veriyoruz. Ben artılar için mavi rengi seçtim. Bu şekilde yaparsanız uygulamada problem yaşamazsınız. Bağlantı işlemine rölemizin üzerindeki 30 numaralı soket ile başlayacağım. Bu soket aküden gelen artıya bağlantı yapabilmek için gerekli. Bunun için çok uzun bir mavi kabloya ihtiyacımız yok. 2 veya 3 santimlik küçük bir parça yeterli. Çünkü bunu hemen yanında olan aküden gelen artı fişimizi takacağımız 85 nolu soketimize aküden gelen bağlantı fişimizin arasındaki ince boşluğa sıkıştırarak birlikte takacağız. Burada kablomuzun ucundan fiş bağlantısı yapacak kadar küçük bir parça belirleyip pense veya çakmak ile dış plastiğinden kurtuluyoruz. Açtığımız yerdeki küçük bakır telleri elimizle yuvarlayarak iyice sıkıştırıyoruz. Akabinde orta kısmından ikiye bükerek elimize bir adet fiş alıp sıkıştırma, başka bir deyişle sabitleme haznesine koyup pense ile bastırıyoruz.
30 nolu soketimizi ayarladıktan sonra sıra geldi 87 nolu soketlerimizi ayarlamaya. Bunlar titreyen artı çıkışları olacak. Burası için ayarlayacağımız kablolarımızın iki ucuna da fiş takacağız. Bir ucu röle üzerindeki 87 nolu sokete, diğer ucu ise kornamızın üzerindeki artı çıkış soketine takılacak. Bunun için 15 santimetre uzunluğunda kablo keserek hazırlığımıza başlıyoruz. Bununla birlikte karar verdiğimiz gibi kahverengi olan kablolarımız şase eksi bağlantıları olacak. Bunları da eşit uzunlukta keserek bir ucuna kornaların üzerindeki eksi soketleri için fiş takacağız. Diğer ucuna ise şase yani eksi almak için kullanacağımız elektrikçiden almış olduğumuz şasi ucunu takacağız. Ben şaseleri kolaylık olması amacıyla motorun herhangi bir yerinden alabildiğimiz için bağlantı maşaları ve somun arasına sıkıştırarak bu kısmı kolaylıkla çözdüm. Görmüş olduğunuz gibi tüm bağlantı kablolarımızı ayarladıktan sonra izole bant ile sağlamlaştırma işlemimize geçiyoruz. Bu kısımda kablolarınızı iyice sarmanızı tavsiye ederim. Ayrıca sardıktan sonra sağlamlaştırmak için çakmak ile yakmayacak şekilde ısıtıp elinizle bastırarak güzelce ezin. Elimde makaron olmadığı için izole bantı ısıtarak bu yöntemi buldum. Burada sizlere örnek olması için şasi uçlarını birleştirip tek kablo yapmıştım. Ancak bunları ayrı ayrı tutmamız ve uçlarına ayrı ayrı şase fişi bağlamamız gerekiyor. Ek olarak burada birleştirdiğimiz kornamıza giden artı fişlerimizden birinin kablosunu uzun tutun. Bu uzunluk 20 santim kadar olabilir. Bunları anlatmamdaki ve sizi uyarmamdaki amaç iki kornamızda orijinal kornamızı çıkardığımız yere sığmadı arkadaşlar. Bunun için birini orijinal kornamızın çıktığı yere, diğerini ise farklı bir konuma almak zorunda kaldım.
Titreyen korna rölemizin bağlantısını bitirdikten sonra PCX'imizin yanına geliyoruz. Önden baktığımızda sağ tarafımızda kalan davlumbazımızın aşağıya doğru 3 adet grenaj pimi mevcut. Bunların ortasındaki boşluktan bastırarak tık sesini duyduktan sonra elimizle çıkartıyoruz. Son olarak en altta bulunan yıldız vidayı 1 numara yıldız ucumuzla gevşetip çıkartıyoruz. Ardından trim sökücü ile veya herhangi bir ince düz tornavidanın ucuna bez takarak davlumbaz ile marşibiyelimizin arasına sokarak esnetip pimlerinden çıkarıyoruz. Ben sol tarafta da aynı işlemleri yaparak ayrıca PCX'in altında 3 adet daha grenaj pimi mevcut. Bunları da çıkararak komple davlumbazı sökmüştüm. Ama buna hiç gerek yok. Sadece sağ taraf bize yeterli oluyor. Şimdi orijinal kornamızı sabitleme maşasıyla birlikte çıkarmak için 1/4 küçük cırcırımızla birlikte uzatma kolunu ve 10 numara lokma ucumuzu kullanıyoruz. Orijinal kornamızı maşasıyla beraber çıkardıktan sonra sıra titreyen korna rölemizi bağlamakta. Burada rölemizin üzerindeki 86 nolu sokete aküden gelen eksimizi yani şasemizi, 85 nolu sokete ise aküden gelen artımızı, ek olarak hatırlayacağınız üzere 30 nolu sokette takılı olan küçük kablomuzu aküden gelen artı fişimizin içindeki boşluk kısmına yerleştirip 85'e takacağız. Burada artı ya da şase aküden gelen kablolarımızın üstünde belirtilmemiş. Deneme yanılma yöntemiyle kontak açıp düdüğe basarak ardı arkasına çıt 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 sesini duyuyorsanız doğru bağlantı yapmış olduğunuzu anlayacaksınız.
Gördüğünüz gibi ben bağlantı işlemini başarıyla tamamladım. Sizlere burada önerim titreyen korna rölemizi etrafı da dahil güzelce bantlamanız. Ayrıca korna bağlantısını yaptıktan sonra soketleri aşağıya bakacak şekilde havada bırakmanız. Bunu yapmamızdaki amaç su almasını engellemek ve sağlıklı çalışmasını sağlamak. Ayrıca üstünüze kullanmadığınız kıyafetler giyin. Çok terliyorsunuz ve eğilip kalkmak zorunda kaldığınız için yere çok değiyorsun. Bağlantı şemasını düzenlerken sizlere anlattığım gibi kornalarımızın ikisi de aynı yere sığmıyor. İkincisine yer bulmak için 2 gün uğraştım. Ayrıca kornalarımızı fazlalık olan kısımlarından dolayı küçük küçük tıraşlamamız gerekiyor. Bunun için pense ve maket bıçağı bize yeterli oluyor. Hangi kısımlarını alabileceğinizi sizlere şu an ekranda gösteriyorum. Sonuç olarak kornalarımızdan birini orijinal kornamızı çıkardığımız yere, ayrıca şasesini sabitleme somununun arkasına, diğerini ise 15 santimlik bir mavi kablo daha kesip uzatarak sizlere videonun sonunda göstereceğim başka bir konuma takıyoruz. Ayrıca onun da şase ucunu sabitleme somununun arasına sıkıştırıyoruz. Burada yapmanız gereken sizlere bir önerim daha var. İzole bant ile fişlerin uçlarına kadar bantlayın. Eğer fişlerden biri çıkarsa başka bir yere değerek sigortayı yakmasın. Ben yanlışlıkla 2 fişi kontak açıkken birbirine değdirdim ve 7,5 amperlik sigortayı yaktım. Ancak Honda'nın bize sağladığı diğer bir güzellik, sigorta kutusunda her sigortanın bir yedeğinin bulunması. Yedek sigortayı takarak bu problemi de halletmiş oldum. Şu andan itibaren bütün işlemlerimi bitirmiş bulunmaktayım. Sizlere örnek olması amacıyla rölemizin bağlantı şemasını bir daha paylaşıyorum. Telefon çaldı, komşular araya girdi, şarj bitti derken sizlere tüm anları birebir olarak aktaramadım. Ayrıca çalışma alanının darlığından ötürü çekimde müsait olmuyordu. Nasıl yorulduğumu tahmin bile edemezsiniz ama değdiğini şimdi göreceksiniz. Bağlantımızın son hali bu şekilde sevgili izleyenler. İkinci kornamız ise her yere söküp takmamız sonucunda nihayet uygun bir yer buldum. Ancak sabitleme maşasını biraz eğip bükmem gerekti. Az önce de dediğim gibi ürünlerimizi tıraşlamasaydık ve artı kablolarımızdan birini uzatmasaydık bu sonuca ulaşamazdık. İkinci kornamızı sabitlediğim yerin lokması 10 numara. Sabitleme maşalarını tutturmak için kornalarımızın arkasındaki kendi lokmaları ise 8. Ürünümüzü öyle bir açıyla ayarlayıp sıktım ki direksiyonumuzun dönüşüne hiçbir şekilde mani olmuyor. Çevreye rahatsızlık vermemek için kornamıza çok fazla basamadım. Ancak videonun sonunda sesini duymuş olacaksınız. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kanalıma abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız. Her birinize izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Son olarak içeriğimizin en sonuna kimseye rahatsızlık vermeyecek bir yola çıkarak sizlere net sesi vermek istedim. Bunu da videonun yine en sonuna ekledim.